Herkese merhaba. Orhan Pamuk'un o meşhur ve akıl karıştıran romanı Beyaz Kale'yi derinlemesine inceleyeceğimiz bu anlatıya hoş geldiniz. Hazırsanız kimlik, benlik, doğu ve batının birbiriyle çarpıştığı o dünyaya doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hadi gelin, daha ilk andan itibaren gizemin tam da kalbine inelim. Kitaptan sarsıcı bir cümle var, diyor ki, şimdi bir an için hayal edin. Bir odaya giriyorsunuz ve karşınızda duran kişi sizsiniz. Ama bu basit bir benzerlik değil, hayır. Sanki ruhunuzun bir kopyası karşınızda duruyor. İşte bütün hikayeyi üzerine kuracağımız o rahatsız edici soru da bu zaten. Hikayemiz öyle şaşalı bir sarayda falan başlamıyor, hayır. Gebze'de tozlu bir arşivde bulunan eski bir el yazmasıyla başlıyor ve bizi alıp doğruca 17. yüzyıl İstanbul'a götürüyor. Ve işte karşınızda iki ana karakterimiz. Esir düşmüş Venedikli bir bilgin ve onun gizemli, ona tıpatıp benzeyen efendisi Hoca. Bütün romanın felsefi yükünü işte bu iki karakterin omuzlarında hissedeceğiz. Anlatıcımız, esir düşmesiyle bütün hayatı bir anda tepetaklak olan genç ve hırslı bir bilim insanı. Batı'nın o rasyonel düşünce yapısını temsil ediyor ve belki de, evet, birazcık kibirli bir şekilde kendini etrafındaki herkesten daha üstün görüyor. İşte karakterimizin hayatta kalma mücadelesi tam olarak böyle başlıyor. Aklını, bilgisini sadece kürek mahkumu olmaktan kurtulmak için değil, aynı zamanda bu yabancı ve karmaşık dünyada kendine bir yer açmak için de kullanıyor. Zekası onu sıradan bir köle olmaktan ayıran tek silahı. Ve işte her şeyin değiştiği o an. Sanki ikizi olabilecek bir adamla, yani hocayla karşılaştığı o tuhaf an, hikayenin bütün dinamiklerini baştan kuruyor. Anlatıcı için bu bir ayna mı, yoksa aklı ona bir oyun mu oynuyor? İlk başta bunu anlamak neredeyse imkansız. Aralarındaki ilişki tam bir zıtlıklar bütünü. Bir madalyonun iki yüzü gibi düşünün. Bir tarafta esir, diğer tarafta efendi. Biri batılı bir bilim insanı, diğeri doğulu bir alim. Ama onları birleştiren çok güçlü bir şey var, ikisi de bilgiye ve güce karşı doymak bilmez bir açlık duyuyor. Yani aralarındaki ilişki bir seçimle değil, güçlü bir paşanın tek bir kararı ile mühürleniyor. İşte bu zorunluluk onları birlikte çalışmaya, birlikte düşünmeye ve en sonunda da tehlikeli bir şekilde birbirlerine dönüşmeye itiyor. Şimdi gelin ikinci bölüme geçelim. Aynalar, bilim ve iktidar. Bakalım paylaştıkları o engin bilgi kendi dünya görüşleri ve kimlikleri için nasıl korkunç bir savaş alanına dönüşecek. Hocanın hırsının gerçekten de sınırı yok. O sadece bir köle istemiyor. Batı'nın bütün bilimsel birikimini adeta emmek, yutmak istiyor. Venediklinin zihnindeki her bir bilgi kırıntısını söküp alıp kendi zihnine aktarmak gibi bir hedefi var. Yıllar geçtikçe bu hırslı ve hatta bazen tehlikeli projeler yüzünden birbirlerine kopmaz bağlarla bağlanıyorlar. Birlikte inanılmaz havai fişek gösterileri düzenliyorlar, çok hassas saatler tasarlıyorlar, hatta yenilmez bir savaş makinesi bile hayal ediyorlar. Zihinleri zamanla sanki tek bir organizma gibi çalışmaya başlıyor. Fakat işte tam da bu nokta romanın temel gerilimini gözler önüne seriyor. Hocanın o saf bilgi arayışı, pratik çözümler ve basit cevaplar peşindeki bir dünyayla fena halde çatışıyor. Çünkü padişah için yıldızların sırlayından ziyade hasta aslanının sağlığı çok daha önemli. İşte hoca bu soruya fena halde takılıyor. Neden anlamıyorlar? Etrafındaki insanların zihinlerinde temel bir şeylerin eksik olduğuna inanmaya başlıyor. Bu aptallık meselesi onun için artık bir saplantıya dönüşüyor. İşte bu saplantı onları çok karanlık bir psikolojik yola sürüklüyor. Aralarındaki o ince çizgiyi tamamen silme tehlikesi taşıyan çok tehlikeli bir oyuna. Hocanın o entelektüel arayışı bir anda kendi içine dönüyor ve bu derin, bu umutsuz varoluşsal soruyu ortaya çıkarıyor. Ben niye benim? Artık sadece evreni değil, kendi varlığının temelini sorgulamaya başlıyor. Venedikli, bu noktada hocayla adeta alay ederek Batı'da bunun için özel bir yöntemleri olduğunu söylüyor, acımasız bir öz eleştiri. Yani bir insanın en karanlık sırlarını, en utanç verici anlarını hiç çekinmeden masaya yatırması. İşte böylece tuhaf ve tehlikeli derecede samimi bir deneye başlıyorlar. Her gün karşı karşıya oturup hayatlarını kağıda döküyorlar. En mahrem sırlarını ve hikayelerini birbirleriyle değiş tokuş ediyorlar. Paylaştıkları her yeni sırla birlikte iki adam arasındaki ayrım da yavaş yavaş tamamen erimeye başlıyor. Artık kim efendi, kim köle, kimin hikayesi aslında kime ait, bütün bu sınırlar belirsizleşiyor. Ve şimdi romanın bize bıraktığı o son ve akıldan çıkmayan soruya geliyoruz.
Bu tehlikeli kimlik oyunu onları en sonunda nereye götürüyor? Bu psikolojik savaşta roller sanki tamamen tersine dönmüş durumda. Anlatıcı hocanın kimliğini, anılarını, hatta benliğini çalarak sonunda özgürleştiğini, kontrolü ele aldığını zannediyor. Bu hikaye bizi ben dediğimiz şeyi neyin oluşturduğuyla ilgili çok temel sorular sormaya itiyor. Bizi biz yapan şey anılarımız mı? Yoksa kendimize anlattığımız hikayeler mi? Ya da belki de zihnimizin derinliklerindeki o tarif edilemez ben duygusu mu? İşte bu belirsizlik de romanın ana temasını muhteşem bir şekilde özetliyor aslında. Kimlik, öyle sandığımız gibi sabit bir şey değil. O, kendimize anlattığımız bir hikaye ve her hikaye gibi o da yeniden yazılabilir. Ve en sonunda kitap bittikten çok uzun bir süre sonra bile aklımızda dönüp duran o soruyla baş başa kalıyoruz. Hikayenizi, sırlarınızı ve hatta yüzünüzü bir başkasıyla takas ederseniz geriye sizden ne kalır? Kimlik dediğimiz şey bir aynadaki yansıma kadar kırılgan olabilir mi? Sanırım bu sorunun cevabı her birimize kalmış.